21. yüzyılda savaşlardan çok hastalıktan, özellikle Covid'den insan öldü. Nihayet bitti geçti gitti derken 5 yıl aradan sonra Çin'den yeni bir virüs haberi geldi. Gerek tüm dünyada gerekse hiçbir felaketi pas geçmeyen ülkemizde tansiyon şöyle bir yükseldi. Gene ne zıkkım yedi bu Çinliler derken Tanzanya'dan da kötü haberler gelmeye başladı. HMPV ve Marburg virüsleri nedir ve belirtileri neler? Alınması gereken önlemler neler? Şimdiye kadar hangi ülkelerde görüldü? Yeniden kapanma veya karantina tedbirleri söz konusu mu? Dış kulvardan atağa geçen Marburg virüsü mü? HMPV virüsü mü? Hangisi daha tehlikeli? Benzerlikleri, farklılıkları neler? Ülkemiz bu konuda ne durumda? Maske stoğu yapmalı mıyız? Endişelenmeye başlasak mı? Gibi pek çok sorunun cevabını toparladık. Bundan 5 yıl önce Çin'in Wuhan kentindeki bir pazardan tüm dünyaya bir virüs yayıldı. Şimdi neredeyse Çin'deki hastanelerin yine dolup taştığına dair pek çok video sosyal medyada viral olmuş durumda. Görüntüler virüs gibi yayılıyor. Grip benzeri semptomları olan bu virüsü kapan hastaların Çin'deki bazı yerlerde hastane kapasitesinin çok üzerinde olması nedeniyle tüm dünya ağız birliği etmiş gibi yeni bir Covid vakası geliyor. Yeniden karantina olacak, evlere kapanacağız haberleriyle köpürtüldükçe köpürtüldü. Şimdi doğruya doğru. Çin bu konuda epey sabıkalı. Çünkü dürüst değil. Covid döneminde de gerçek sayılar verilmedi. İtibar nedeniyle zamanında alınması gereken önlemler alınmadı. Virüs tüm dünyaya yayıldı. Çin'in resmi haber sitesi Global Times'a göre Kuzey Çin'de Beijing kentinde, Pekin şehrinde, Chongqing'de ve Güney Çin'de ise Guangdong şehrinde bu virüs vakalarında bir artış söz konusu. Virüsün adı Human Metapneumovirus yani HMPV. İsmi duyulur duyulmaz tüm dünyayı bir panik dalgası sardı. Gerçek şu ki bu yeni bir virüs değil. Tam 24 yıl önce yani 2001 yılında 28 küçük çocuğun solunum sekrasyonlarında tespit edildi. Van den Hojin ve meslektaşları virüse özgü antikorlar ve PCR bazlı yöntemler kullanarak immünolojik testleri denediler. Virüs genomuna özgü primerleri kullanarak sadece bilinen solunum virüslerini tespit edebildik ve bu nedenle yeni virüsü tanımlayamadık dediler. HMPV virüsü ile ilgili araştırma yapan bilim adamları bir makaleyi dayanak alarak 200 ila 400 yıl önce ilk vakanın görüldüğünü iddia etmişlerdir. Genellikle öksürük, ateş, nefes darlığı, burun akıntısı veya tıkanıklık, baş ağrısı, döküntü gibi semptomlar gösterdiği için insanlar bu virüsün başka soğuk algınlığı olduğunu düşündüler. Yani virüs olduğunu anlamadılar bile. Belirtileri grip ve soğuk algınlığı ile birebir aynı olsa da fark şu ki soğuk algınlığı kendi kendine de birkaç gün sonra geçebiliyor. İlaçlar sadece vekalet dönemini kısaltıyor. Virüsü kapan kişi tıpkı soğuk algınlığı ya da grip olan kişi gibi yüksek ateş, öksürük, nefes almakta güçlük gibi şikayetler yaşıyor. Virüsün soğuk algınlığı ya da gripten önemli bir diğer farkı 3-6 gün arası kuluçka süresi. Tabi bu ortalama bir vatandaş için geçerli. Özellikle yaşlı ve çocuklarda daha ağır geçebilmekte. Bununla birlikte kronik bir rahatsızlığı olanlar ve koa hastaları ise hastaneye mutlaka yatmalı. Enfekte olan kişinin yaşı, kilosu, tıbbi sorunları, kronik rahatsızlıkları, kötü alışkanlıkları, içki, sigara, sağlıksız beslenme gibi faktörler hem hastalığın iyileşme süresini etkilemekte hem de hastalığın daha ağır ve sancılı geçmesine neden olmakta. Hatta eğer kişinin bağışıklık sistemi zayıfsa zatürreye bile dönüşmektedir. İngiltere'deki St. Angelin Üniversitesi Profesörü Dr. Paul Hunter'a göre 5 yaşın altındaki hemen hemen her çocuk en az bir kez bu enfeksiyonu geçirmiştir veya daha sonraki yaşantısında geçirebilir. HMPV enfekte bireylerden diğerine ya öksürük, hapşırma salgıları veya yakın kişilerle temas, örneğin dokunma, el sıkışma, öpüşme veya üzerinde virüs bulunan nesnelere dokunmak suretiyle bulaşır. Asansör, toplu taşıma, yürüyen merdivenler, kapı kolları riskli alanlardır. Çin'de ve Hindistan'da görülmeye başlandı. İyi haber hem Çin'deki hem Hindistan'daki hastaların yurt dışı öyküsü yok. İnsan metapneumovirüsü şu ana kadar ülkemizde anormal bir duruma neden olmadı. Virüs için ne yazık ki bir aşı veya ilaç yok. Aslında yapılan bir takım çalışmalar var fakat daha hayvanlar üzerindeki deneylerde bile başarılı olamadı. Yan etkileri görüldüğü için henüz insan üzerinde deneme aşamasına geçilmedi. Aslında normal şartlarda insanlar yılda 1-2 kez soğuk algınlığı, grip, öksürük nedeniyle hastaneye başvurabiliyor. Fakat bu grip mi yoksa HMPV virüsü mü bunun ayrımına varamıyor veya ciddiye almıyor. Soğuk algınlığı ve öksürük gibi belirtileri olan 200 farklı virüs türü var. Ve maalesef virüsler bir süre sonra mutasyona uğrayabiliyor veya iki virüs birleşip yeni bir virüs türü oluşturabiliyor. Normalde bilim adamları için soğuk algınlığı ve öksürük çok ciddi bir sorun değil. Hatta ara sıra vücudu harekete geçirip vücudun direncini arttırdığı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği bile düşünülüyor. Madem ki öksürük bu kadar tehlikeli değil, o halde Çin'den gelen ürkütücü görüntüler nasıl açıklanabilir? Çin Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme İdaresi yakın zamanda bu tür enfeksiyonel vakaların arttığını kabul etti. Fakat Çin Dışişleri Bakanlığı bu yılki vakaların geçen yıla oranla
daha da düşük olduğuna dikkat çekti. Uzmanlara göre de bu salgın sıra dışı değil. Kışın sık sık grip vakaları artar ve birçok insan enfekte olur. Benzer şekilde Çin'de de kötü bir HMPV sorunu görülüyor. Bir takım ülkeler ve uzmanlar da birkaç hastanedeki yoğunluk haberlerine bala üşüşen arılar gibi üşüşüp abarttıkça abartıyor. Hindistan'da ilk human metapnovirüs vakası Bangalore'de görüldü. 3 aylık bir kız çocuğu ve 8 aylık bir bebek. Bir vaka da Tamil Nadu'dan geldi. Daha sonra Gujarat'ta 80 yaşındaki bir enfekte hastanın virüs olduğu açıklanınca ortalık karıştı. Hindistan'da haber kanalları, YouTube kanalları aşırı reaksiyon gösterip panik ortamı oluşturdu. Halbuki Dünya Sağlık Örgütü'nün eski baş bilim insanı Soumya Swaminathan HMPV'nin Hindistan'daki insanlarda uzun yıllardır görüldüğünü söyledi. Yine de bu tüm dünyada bu kadar panik yapılmasını açıklamıyor. Madem eski bir virüs, niçin ortalık bu kadar karıştı? İnsanlar niçin bu kadar korktu? Cevap, Çin'de ilk Covid-19 ortaya çıktığında diğer ülkelere yeterli bilgi de verilmedi, yeterli önlemler de alınmadı. Çin'in sıfır Covid politikasını hiç kimse unutmadı. Bu yüzden diğer ülkeler Çin'den gelecek haberlere karşı daha katı bir tutum sergiliyor. Yıllar sonra Dünya Sağlık Örgütü Covid'in pandemiden çıkartılması gerektiğini açıklamasına rağmen birçok ülke Çin'le sınırlarını hemen açmadı, ticari ilişkilerinde temkinli oldu. 2023 yılı Çin'de karantinanın kalktığı ilk kış oldu. Bu yüzden Çin nüfusu bir anda birçok virüse ve bakteriye maruz kaldı. Dolayısıyla vaka sayıları arttı. Bu patojenlere uzun süre temas edilmemesi nedeniyle bağışıklık sistemi de zayıfladı. Bu yüzden geçen kış grip vakalarında önemli ölçüde artışa sebep oldu. Dünya Sağlık Örgütü şimdilik beklemede. Sadece vaka sayılarını mercek altına almış durumda. Hem temkinli bir şekilde kontrollerini yapıyor hem de gündemde daha tehlikeli gördüğü Tanzanya'daki Marburg virüsü var. Dünya Sağlık Örgütü Afrika ülkesinin kuzeydoğusundaki Kagera bölgesine sessizce ekipler gönderdi ve şu ana kadarki tüm vakaları tespit etti. Doktorlara Ruanda ve Burundi gibi komşu ülkelerdeki vakalara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor. Ebola'nın bir akrabası olan Marburg virüsü insanların ağızlarından veya gözlerinden kanamaya neden oluyor. 10 hastadan 9'u ölüyor. Marburg virüsünün de semptomları arasında şiddetli baş ağrıları, ateş, ishal, mide ağrıları ve kusma yer alıyor ve bu giderek şiddetleniyor. Enfekte olan hastalarda genel olarak yüzün rengi atar ve gözler derine çöker. Enfekte hastalar tahminen 21 gün sonra zombi gibi görünürler. Maalesef bu hastalığın da aşısı ya da ilacı yok. 2005 yılında Angola'da Marburg virüsü salgınında 252 kişi hayatını kaybetti. Marburg virüsü ile HMPV virüsü önlemleri hemen hemen aynı. En önemli fark Marburg virüsünde kuluçka süresi daha uzun. Bu yüzden enfekte olan hastayı 21 gün boyunca kontrol altında tutmak gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü her iki virüsü de bölgelere gönderdiği özel ekiplerle mercek altına alsa da küresel çapta bir sağlık sorunu olarak ilan etmedi. Henüz. Tıp dergisi The Lancet'e göre 2018 yılında toplamda 16.100 kişi HMPV'den ölmüş. İşin ilginç tarafı bu ölenlerin %65'i bebekler, yani bağışıklık sistemleri zayıf. Covid'de ölüm riski %0.28'dir. HMPV virüsünün dahil olduğu virüs ailesinde ölüm oranı %0.014. Ülkemizde de görülmeye başlarsa panik olmak yerine şu önlemleri alabiliriz. Öncelikle virüsü kapmış hasta kendisini tecrit edecek bilince sahip olmalı. Virüsün daha fazla kişiye bulaşmasına engel olmalı. Zorunlu haller dışında insanlarla etkileşime girmemeli. Öksüren kişi ağzını mendille ya da dirsek içiyle kapatmalı. Maalesef birçok insan avuç içine öksürüyor. Daha sonra ellerini yüzüne ya da başka yerlere temas ediyor. Pazar yeri, AVM, toplu taşıma gibi hem insan sirkülasyonunun yüksek hem de temas oranı yüksek yerlerden uzak durulmalı. Mecbur olmadıkça kalabalık yerlere gidilmemeli. Maske takılmalı. Eller sabunlu suyla bol bol dezenfekte edilmeli. Temizlik imandandır düsturu unutulmamalı. Ellerinizi yüzünüze, ağzınıza sık sık götürmeyin. Yaşlı veya çocuk yahut kronik rahatsızlığı olan insanlara ekstra özen gösterin. Virüs kapmış hasta 5-7 gün arası dinlenmeli. Bol bol su için, sıvı tüketin. Vücudu susuz bırakmayın. Eğer belirtiler ciddi ve şiddetli ise mutlaka hastaneye müracaat edin. Sonuç olarak şu ana kadar iki virüsün de aşısı veya antiviral bir tedavisi yok. Destekleyici tedbirlerle yetiniliyor. Çin'den gelen bilgilere inanmak çok zor. Güvenilir bilgi almak ise neredeyse imkansız. Çünkü ülkede çok fazla sansür ve yanıltıcı bilgi var. Hasta ve ölüm sayıları 100 binleri bulduğu halde bunu onlar yüzler olarak gösterdiklerini Covid döneminde gördük. Güncelde Çin'de sayılar hızla artıyor. Bazı bölgelerde okullar kapatılmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü ayrıntılı bilgi talep etti ve karantina alanını arttırmasını istedi. Fakat yine de HMPV'nin pandemi riski düşüktür. Covid-19 gibi havada tutunma oranı yüksek değil ve Covid gibi hızlı mutasyon geçiremez.